Değerli Elit Business TV izleyenleri, şu an Bursa'da, Nilüfer'de, organize sanayi bölgesinde endüstriyel gayrimenkul uzmanı Doğan Sarı'nın yeni iş yerindeyiz. Pandemi sürecinin sanayiciyi ve sanayiyi nasıl etkilediğini tüm detaylarıyla Doğan Sarı'dan dinliyoruz. Evet Doğan Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Doğan Sarı, 83 Bursa doğumluyum. 15 senedir gayrimenkul sektöründeyim. Uzmanlık alanım fabrikalar. Bursa'nın batı tarafı. Çok güzel. Bu şekilde sanayi bölgesinde kiralık fabrika ve satılık fabrika vermek Evet. üzere. Evet. Doğan Bey, yeni yeriniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Gayrimenkul sektörüne nasıl başladınız? Gayrimenkul sektörüne ben de herkes gibi konutta başladım. Fakat o zaman çok fazla bir eğitim falan yoktu. Genellikle hep kulaktan dolma bilgilerle veya abi bana bunu öğretir misin veya hanımefendi bu nasıl oluyor gibi sorularla devam ettik. Tabii eğitim olmayınca hiçbir esprisi de kalmıyor. Ama son 7 senedir, 8 senedir kurumsal firmaların da çıkışta olduğu, revaçta olduğu dönemde ben de her birey gibi eğitim aldım ve bu şekilde devam ediyorum. Peki, sanayinin şimdiki durumu nasıl? Boş parseller var mı? Sanayinin şimdiki durumu şu anda boş parsel çok fazla yok. Boş kiralık fabrika yok. Çok fazla, inanır mısınız, satılık fabrikaya talep var ve değerinde isteyen sanayicimiz çok fazla. Bunun etkisi genelde pandemi sürecinde genelde sanayicilerin dışarıdan bakıldığında etkilendiği söyleniyor. Fakat ben birçok sanayicinin içine girip çıkmış veya birçok fabrikaya alakalı olan biri olarak söylüyorum. Sanayiciyi pandeminin etkilemedi bence. Sanayici şu anda dolar ve euro artışındaki dengesizlik ve buna bağlı ekonomik bozukluk etkilediğini düşünüyorum. Evet. Bununla alakalı baktığımız zaman da çok fazla kiralık fabrika isteyen var, çok fazla satılık fabrika isteyen var, çok fazla talep var dolayısıyla. Fakat yer bulamıyoruz. Sanayideki fırsatlar nelerdir? Sanayide fırsatlar şu şekilde, genelde 5-10 milyon, 15 milyon, 20 milyon civarındaki mülklerde kelepir diye, yani ambiyant tabiri uygun diye bahsettiğimiz durum ne yazık ki çıkmıyor. İnsanlar şu anda değerinde bir fabrika alıp kiradan kurtulmak istiyor veyahut kendine yatırım amaçlı bir mülk arayışında. Genelde kelepir diye bahsettiğimiz mülkler 70 milyonluk, 80 milyonluk, 90 milyonluk mülklerde çıkabiliyor. Bunda dolayısıyla herkes sıcak bakmıyor. Şu anda da insanlar genelde pandemiden ve ekonomik olumsuzluklardan dolayı çok fazla mülkünü satma veya sonrasında ne olacağını, ne biteceğini bilmediği için genelde şu an kararsız kalıyorlar. Evet. Doğan Bey, aradığınız fabrika bende sloganıyla Evet. özdeştiniz. Evet. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sloganı siz mi buldunuz? Evet, şöyle ki ben ne iş yaparsanız yapın reklam yönüne ve sosyal medya yönüne ağırlık verilmesi tarafındayım. Çünkü siz ne kadar insanları kendisini tanıtırsanız o kadar insanlar sizi akıllarında tutarlar diye düşünüyorum. Ve belli bir slogan yaratmak zorundaydım. Bu sloganda değerli ajans arkadaşlarımla bunu oturup konuştuğumuzda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir slogan çıktı. Ve insanlar da artık beni sokakta gördüklerinde aradığınız fabrika her zaman sende değil mi falan diye bana bir latife ediyorlar. Bu da benim hoşuma gitti. Fabrika denilince çünkü benim amacım fabrika denilince Fabrikayla akla özdeşmek. gelmekti. Evet. Aynen öyle. Sizin gayrimenkul sektöründeki farklılıklarınız nelerdir? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Neden Doğan Sarı Gayrimenkul'le çalışmalı? Neden sizden fabrika kiralamalı ya da sizinle çalışmalılar? Şimdi şöyle ki ben herkesin bir uzmanlık alanı, uzmanlık bölgesi olduğuna inanırım. Konuta bakıyorsanız işte atıyorum Bademli bölgesi çalışıyorsanız Özce'den çok fazla bir alakanız olmaz. Çünkü uzmanlık bölgeniz orası. Oradaki villaları parsel parsel, nokta nokta, kim nerede oturduğunu bilmeniz lazım. Ve dolayısıyla ben de kendi bölgemde kalmayı hedef gördüm kendime. Bu organize sanayi bölgesi, Nilüfer organize sanayi bölgesi, Çalı, Görükle, Kayapa ve Hasanlı sanayi bölgesi oldu. Ben sürekli gece gündüz buralarda dolaştım. Yılbaşı gecelerini bile, hatta beni tanıyanlar bilir, hep sanayi bölgelerinde geçirdim. Bununla alakalı parsel parsel kim ne yapmış, ne etmiş, kaça oturuyor, ne iş yapıyor, bunların hepsine vakıfım. Ama bir atıyorum Balıklı tarafı ya da Doğu tarafı dediğiniz zaman Evet. hiçbir bilgim yok. Yok, evet. Dolayısıyla burada başarımdaki en büyük etken kendi bölgemde kalmam, sadece tek bir iş koluna bakmam. Evet. Yani bunun yanı sıra atıyorum konuta da bakmam değil de ya da ne bileyim ticari gayrimenkulden kastım plaza, ofis vesaire değil ya da tarlaya, arsaya değil. Sadece fabrika. Başka hiçbir şeye bakmadım ve reklama da çok fazla zaman ayırdım.
Çok fazla arkadaşlarla kafa patlattık, öyle söyleyeyim. Özellikle de drone videoları benim için çok büyük etken oldu. İnsanlar çünkü artık fotoğraf at dediğinde, abi ne fotoğrafı, YouTube'dan al, hani linkini atıyorum, bu fabrikayı izleyebilirsin dediğimde bana çok daha farklı baktılar. Evet. Galiba bunlar beni diğer firmalardan ayrıştırdı. Evet. Gayrimenkul sektörüne yönelik bir güven eksikliği mevcut. Evet. Sizce bu güven eksikliği neden ve nasıl giderilmeli? Güven eksikliği genelde yanlış metrekare bilgileri veya yanlış imar bilgisi veyahut yanlış yönlendirme veya yanlış eksperden kaynaklanıyor. Dolayısıyla tüketici veya sanayici karşı tarafa çok kolay güven kaybedebileceği gibi çok zor kazanabiliyor. Bununla alakalı genelde insanlara para değil, iş odaklı veya ben bu sanayiciyi nasıl kazanırım ya da bu firmayla nasıl daha fazla iş yapabilirim gözüyle baktığım için burada doğru yönlendirebiliyorum. Örneğin bir sanayici bana geldiği zaman fabrikasını satmak istediğinde öncelikle abi tamam hazırım süper hemen bir önce pazarlayalım değil. Çünkü ben onun yerine kendimi koyup onun gibi düşünmek zorundayım. Evet. Bununla alakalı genelde sanayiciye öncelikle ticari bir sırdır evet ama neden satmak istediğini, sattığında ne yapacağını ve ne ölçüde acelesi olup olmadığını zaman kavramı olarak sorma ve cevap alma durumundayım. Bazılarına derim ki mesela, hayır abi satmıyoruz, şu an o zaman değil. Şu an çünkü 6 ay sonra önümü göremiyorum dediğim zaman insanın ya da karşımdaki kişinin bana bakışı çok daha fazla değişebiliyor. Belki o anda o sanayiciyle iş yapmıyor olabilirim veya belki o firmadan para kazanmıyor olabilirim. Fakat ileride o adam beni ya da firma öyle biriyle tanıştırıyor ki ben yeni insanlar kazanıyorum. Dolayısıyla ağız reklamı da benim için çok önemli. İşte falanca sanayicinin yanında Öneri, tavsiye aynen, diyelim. tavsiyeyle alakalı gittiği zaman daha farklı olabiliyor. Sonuçlar oluyor. Evet. Evet. Kiralama yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Genelde sanayide mevcut hazır yeri olan veya kurumsal veya yabancı menşeli firmaları ilk etapta tercih ediyorum. Çünkü bildiğim ettiğim insanlarla iş yapmak benim için ve mülk sahibi için daha garanti bir durum. Yani yer olup da artı bir yer tutmak isteyen veya küçükken daha öncesinde tanıdığım büyütmek isteyen yerini ve mülk sahibiyle problem yaşamayan firmaları göz önünde daha çok bulunduruyorum. Çünkü mülkü kiraya vermek bir zaman yarışı değildir. Aynı zamanda fabrikaya kendi fabrikası gibi bakmalı ve ona değer katmalıdır diye düşünüyorum. O yüzden bu şekilde tercih ediyorum. Evet, kiracı mülkü kiraladıktan sonra ya ödemezse sizin etkiniz burada ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Şimdi genelde insanların beni az önce sormuşsunuz ya Yasin Bey, insanlardan ya da diğer gayrimenkul firmalarından sizi ne ayrıştırıyor diye. Evet. Aslında buna ilave olarak da şöyle gitmek istiyorum. Genelde ne iş yaparsanız yapın. Ticaret bittiği anda o telefonlar eskisi gibi açılmıyor veya ilgi alaka gösterilmiyor veyahut insanı ya da firmayı ikna edeceğim diye gidilen o yollar bir anda kapanıyor. Dolayısıyla herkes değişebiliyor. Ben genelde yaptığım için, arkasında olduğum için ya örneğin işte asansör bozulur, ben bununla alakalı ilgilenirim. Çatı akar, ben bununla alakalı ilgilenirim. Kiracı ödemez, ben bununla alakalı neyin ne olduğunu sorgulamak zorundayım. Çünkü her yaptığın işinizin ne iş yaparsanız yapın arkasında durmak zorundasınız. Çünkü eski oranla çok daha fazla efor sarf etmeli, çok daha çabuk kendinizi geliştirmeli ve insanlarla ilişkinizi daha sıkı tutmak zorundasınız. Kira ödemeyen firmalara da gelince son bir senedir açıkçası kira ödemeyen ve bu yüzden boşaltan bir firma duymadım, görmedim. Çünkü herkes şu an kiralarını ödüyor. Fakat böyle bir durumda öncelikle kiracının yanına gidip ters giden durumun ne olduğunu anlamaya çalışırım. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz her dediğimizi o dakika, o saat, o saniye ne yazık ki gerçekleştiremiyor olabiliyoruz. Dolayısıyla öncelikli bir durum varsa bunu anlamaya çalışıyorum. Eğer baktım gördüm ki ödeyemeyecek gibi ise bunu kendi aramızdaki sulhle mülk sahibi ve kiracı birbirine zarar vermeden sözleşmemizi fesih yoluna gidiyoruz. Ama tutun ki çok ekstrem bir durum oldu veya ben bu olaya sonradan dahil oldum diyelim. Kiracının şöyle bir kanunen hakkı var. Bir dönem içerisinde toplam 3 sefer veya 2 sefer arka arkaya vaktinde veya tam ödemediği sürece ihbarname ve ihtarname göndermek kaydıyla mülk sahibi tahliyesini kanunen kendi nezdinde
isteyebilir. Aslında kiracılardan genelde bana şu sorular da geliyor. Ya Doğan Bey, kira artış oranı nedir? Mülk sahibim benim kiralarım geride kaldı diye bana daha fazla bir kira bedeli talep ediyor dediğinde Temmuz 2020'de açıklanan kira kanunnamesine göre devletin belirlediği oranların dışında asla zam yapamıyorlar. Yani kira tespit davaları vesaire gibi açamıyor. Dolayısıyla şu an TÜFE'nin 12 aylık ortalaması TÜFE'nin 12 aylık ortalaması oranında dışında artış yapılamıyor. Ve kontratları artık 3 senelik de olsa, 2 senede de olsa, 7 sene önce de yapılmış olsa hiç önemli değil. Devlet kontratı tam 10 sene kabul ediyor. 10 sene içinde mülkü boşaltmasının 3 farklı yolu var. Bir, kiracı kirayı ödemez ve dolayısıyla haklı olarak mülk sahibi tahliyesini talep edebilir. İkincisi, mülk sahibinin zaruri ihtiyaç doğurması lazım. Yani orada üretim yapacak fakat bundan başka yeri olmaması lazım. Ve orada da en az 2 sene bu konuda faaliyet göstermesi lazım. Üçüncüsü, mülk satılması lazım ki bu konuda eski kontrat dönem sonuna kadar en kötü ihtimalle şöyle söyleyeyim, 1 sene daha devam edebiliyor. Fakat kiracı ben çıkmıyorum dediğinde bu 1,5-2 seneye kadar uzuyor. Fakat genelde şu anda yatırımcılar ağırlıklı olduğu için böyle bir konuya sebebiyet çok fazla verildiğini görmedim. Fabrikasını kiraya vermek isteyen ya da satmak isteyen kişiler neden sizi bulmalı, neden sizi tercih etmeli? Şimdi öncelikle tabii ki ben isterim işi ama beni tercih etmek zorunda değiller. Öncelikle kesinlikle bir tek firmayla çalışmalarını uygun görüyorum. Çünkü genelde bazı insanlar veya firmalar bir an önce mülklerini kiraya vermek veya satmak istedikleri için ya da 2-3 gayrimenkul firmasına verip bir an önce sonuç almaya bakıyorlar. Fakat genelde de gayrimenkul firmaları kiralık bazda baktığım zaman parantez açıyorum. O adamın bir an önce oradaki gayrimenkul firmalarından sıyrılıp kendini orada gösterip bir an önce hatalı ya da hatasız hiç önemli değil. O mülkü kiraya verip kiraya verdiği taraftan hizmet bedeli almak zorunda. Ve bu tamamıyla kendisi ve mülk sahibini aslında yanlış yönlendiriyor. Çünkü bir an önce kiraya vermek istediği zaman sesli düşünüyorum, para odaklı düşünüyordur haklı olarak. Dolayısıyla burada bir hata doğabilir. Yani bu da ödemeyen kiracıyı çıkarmak da veya art niyetli bir insanı tahliyesini istemek de çok zor bir durum. İki taraf da sıkıntıya girer. Satılığa çeviriyorum bu tarafımı. Genelde yine para odaklı insanlar da bir an önce iş yapmak istediği için, bir an önce o mülkü satmak istedikleri için ve mülk sahibi de 3-4 emlakçıya ya da 3-4 arkadaşına bunu sunduğu için, herkes de açık portföy şeklinde çalıştığı için genelde farkında olmadan aslında mülk yapılan pazarlıklar ve sağlıklı olmayan konuşma veya diyaloglardan dolayı %15, %20 aslında farkında olmadan mülkün fiyatı inebiliyor. Buna mal vermemek için benimle çalışmak zorunda kimse değil. Ama işini bilen firmalarla sözleşme yapıp onlara yetki vererek daha iyi yol alabileceklerini düşünüyorum. Peki. Bursa sizce nasıl bir şehir Doğan Bey? Bursa, ben doğma büyüme dediğim gibi Bursalıyım. Ben Bursa'ya aşık bir adamım. Artık alıştık, başka bir şehirde yapamayız. Ben de doğma büyüme Bursalıyım. Bursa'da şu an gerçekten doğma büyüme Bursalı sayısı hakikaten çok az. Evet, kesinlikle çok az. Dışarıdan çünkü çok fazla göç aldı. Kesinlikle çok az. Sizin gözünüzden nasıl Bursa? Ya Bursa aslında sanayi şehri. Belli saatlerde trafik olur. Gece belli saatlerde belli yoğunluklar olur. Onun haricinde genelde standart bir şehir, öyle söyleyeyim. Çok fazla asayişte, gerek trafik asayişinde, gerek asayiş kontrolünde, hani mesela bir İstanbul'daki gibi ben hiç hayatımda gözümün önünde kapkaç görmedim. Veya arabasının camına taş atıp da hani içinden teybi çalan görmedim. Tabii ki her büyük şehirlerde fazla var ama Bursa'da ben bunun çok fazla olduğunu zannetmiyorum. O yüzden iyi ki Bursalıyız diyebiliriz yani. Peki. Bursa'nın başka nelerini seviyorsunuz? Ya aslına bakarsanız ben nereye gidersem gideyim, yurt dışı da olsun yurt dışı da olsun, hiç önemli değil. İzmir yolundan veya İstanbul yolundan girdiğim zaman oh diyorum, çok şükür ben şehrime gelmişim diyorum. Memleketime geldim. Bu aslında biraz da hani derler ya, klasik olacak biraz. Doğduğunuz yer ne yazık ki coğrafi kaderinizdir dersiniz. Ben doğru şehirde doğduğumu düşünüyorum. Çünkü bu bana bence bir Allah'ın lütfudur diye hissediyorum. Peki. 10 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
Güzel soru, güzel soru. 10 sene sonra kendimi, tabii ki herkes bu soruyu ilk duyduğunda çok fazla olumlu şeyler söyler. Hayallerini dile getirir Evet. ve umudu vardır o kişinin. Buna ben Allah sağlık sıhhat verdikçe ben işimde tabii ki en iyisi olmayı istiyorum. Allah bakalım neler gösterecek, neler yaşayacağız. Hep beraber İnşallah. göreceğiz. Yaptığımız röportaja istinaden eklemek istediğiniz ya da belirtmek istediğiniz son bir sözünüz var mı? Kameraya bakarak isterseniz Tabii ki. konuşayım. Aradığınız fabrika her zaman bende. Kendinize çok iyi bakın. Evet değerli Elite Business TV izleyenleri, bir programımızın daha sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere.